Asgari ücret ne kadar olur? Şimdi asgari ücret konusunda hükümet yetkililerinin sürekli söylediği, ağzından düşürmediği bir program var. Çok güvendikleri bir program. Her televizyona katıldıklarında Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her programa katıldığında sürekli programın çok iyi işlediğini, her şeyin yolunda olduğunu, ekonominin çok iyi olduğunu vurguluyorlar. Yani bizim söylediklerimizi abartı ve milletin de işte ekonomi iyi değil, alım gücümüz düştü söylemlerini bir abartı olarak görüyorlar. Abartmayın canım kıvamındalar. Ama şimdi bunun da düşündüğümüzde hükümet yetkilileri her ne kadar da olayın farkında olduğunu iddia etseler de çok böyle milletin yaşadığı sıkıntıların farkında değiller bence. Çünkü çok rahat oranları söylüyorlar. Mesela bakın işte söyledim SSK ve Bağkurlara yapılacak artışı. Şimdi yeniden değerleme oranı %25. Devlet kendi gelirlerini en az %25 oranında arttıracak. SSK ve Bağkurlara %13.10 ile 13.98 arasında bir artış. Bu sefer devlet olarak sen kendi gelirlerini arttırmak için yüksek oranlı artış yapıyorsun emekliye göre denildiği zaman gelir gider planımızı yapıyoruz kardeşim diyor. Ne yapalım? Yani sonra giderlerimizi karşılayamayalım mı? Millet olarak biz ne yapalım öyleyse? Biz de gelir gider hesabı yapmıyor muyuz? Biz taş mı yiyoruz? Çoluk çocuğumuza taş mı kaynatıyoruz? Onun suyunu mu içiriyoruz? Herkesin kendi planı var. Ama hükümet çok olayın farkındaymış gibi davranıyor ama öyle de değil. Bu nedenle asgari ücrete hedefledikleri artış %20. Yani şu anda bizim bu yayınlarımız, geçmişte yaptığımız sizlerin yayınları, diğer televizyon programları, asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili baskılar oluşuyor şu anda. Bu baskılar neticesinde bu %20, %30'a çıkabilir. Ama bakın baskı olmasa %20'yi verip geçecekler. %20 asgari ücreti arttırırlarsa 26.525 lira olur. Asgari ücrette artış 4.421 lira olur. Şimdi baskı olacak diyoruz. Baskıyla bunu 30.000 liraya kadar çıkartabilirler. 30.000 lira olursa ne olur? Pardon %30'a kadar çıkartırlar, çok özür diliyorum. %30'a kadar çıkartırlarsa 28.735 lira olur. Bu durumda da asgari ücretteki artış 6.631 lira olur. Bu kadar %10 ile %20 arasındaki fark da 2.210 lira. Aman aman da bir fark değil. Sanki asgari ücret en son MÜSİAD'ın yaptığı açıklamayla beraber de işverenlerin de asgari ücreti düşük bulmaları neticesinde yaptıkları açıklamalarla bu artışın %30'lara doğru ivmelendiğini görüyorum. Yani işverenler orada sesini çıkarmasa hükümet %20 yapabilir. Şimdi hükümetin %20 yapmasıyla %30 yapması arasında aslında %30 olursa hükümet bu işten avantajlı çıkar. Çünkü özel sektörün üstüne bu asgari ücret ve işçilik maliyetlerini yükleme derdindeler. Bu durumda da 2026 yılında sigorta ödemelerini peşin olarak yapanların 4 puanlık indirimini 2 puana düşürdüler. Aynı zamanda mağlullük ve yaşlılık primini 1 puan arttırdılar. Bakın o 1 puan artış %3,5 artışa tekabül ediyor. Yani 1 puan artış da azımsanmayacak yine bir artışa neden oluyor. Yani 2026'da maliyetler yükselecek. Asgari ücret artışıyla beraber artı şu anda mecliste bulunan ve yasalaşacak olan yasayla beraber de bununla beraber de ayrıca bir artış da söz konusu olacak. Bu nedenle de asgari ücretin 28.750 liralara kadar çıkartılabilme ihtimali var. Biliyorsunuz artık işçi sendikaları o masada olmayacaklar görüşülürken. Evet. Hükümet yetkilileri ve işverenler zaten karar verecekler. Artık işverenlerin insafına kalmış. Hükümet de yani işverenler biraz daha artış yaparsa fena olmaz gibi davranacaklar herhalde. Ama diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı da diyor ki bizim ya da Merkez Bankası enflasyon hedefimiz var. %30'luk bir artışla biz enflasyon hedefimize ulaşamayız. Şimdi çok böyle arada kaldı. Ya bir taraftan bakın işverenler bile asgari ücretin düşük olduğunu söylüyor. Şimdi asgari ücret sadece asgari ücretleri ilgilendirmiyor. Diğer ücretleri de ilgilendiriyor. Bu nedenle de asgari ücrete bağlı olarak prim ödeyecek olan kişiler de var. Bağkur primi,
aynı zamanda sigorta primi, aynı zamanda evinizde işte ütü yapan, çamaşırlarınızı temizlikte orada burada yardımcı olan birisi varsa ya onların da primleri artacak. O kişilerin kendi cebinden ödeyeceği primler de artacak. Doğru. Çiftçisinden tutun herkesin. Bu nedenle asgari ücret çok büyük bir kesimi ilgilendiriyor. Asgari ücrete ben yüksek oranda bir artış beklemiyorum. Ama asgari ücret rakamını arttıracak. Hep söylüyorum artık işsizlik sigortası fonundan mı çalışanlara bir miktar rakamsal destek verirler? Yoksa sigorta primlerini bir miktar düşürün, asgari ücreti en azından bir miktar arttırın diyorduk. Onlar tam tersini yaptı. Sigorta primlerini arttırdılar 2026'da. Bu nedenle hükümet diyor ki aman diyor bana bulaşmayın diyor. Benim zaten canım sıkkın. Ödemelerimi yapamıyorum. Topladığım paranın büyük bir kısmı faize gidiyor. Benim paraya ihtiyacım var. Aman diyor bana yaklaşmayın. Benden bir şey istemeyin kardeşim diyor. Hatta benim sizden beklentim daha fazla. Ben sizden daha fazla sigorta primi, vergi almanın derdindeyim diyor. Bu nedenle hükümetten yana artık beklenti yok. İşverenlerin insafına kalmış. Bakalım işverenler ne diyecek? Hükümetin beklentisi yani hedefi %20, bu %30'a kadar çıkabilir. Yani asgari ücret de 26.500 lirayla 28.750 lira bandında olacak. Benim beklentim 26.525 liraydı. İşte işverenler sonra açıklama yaparak asgari ücret düşük dedikten sonra demek ki işverenler bir miktar bu rakamı arttıracaktır diye düşünüyoruz biz de. Ya tarih tekerrürden ibaret hakikaten bu ülkede. Biz sizinle geçtiğimiz yıl yine yıl sonuna doğru bir yayın yapmıştık ve o zaman da maalesef aynı soruyu sormuştum. Yani hiçbir zaman vatandaşın yaşadığı enflasyon ve hayat pahalılığı gerçekliği kurumların açıkladığıyla paralel gitmiyor. Vatandaş çok yıkıcı, kavurucu bir hayat pahalılığıyla mücadele ediyor hakikaten. Ama açıklanan verilerse aksi yönde. Açıklamalar da aksi yönde. Yani bu sene ektik, seneye biçiyoruz inşallah. Seneye daha rahat nefes alıyoruz inşallah. Bu sene tutturamadık ama seneye tutturuyoruz inşallah minvalinde. Ve ben size geçen sene de bu soruyu sormuştum. Veriler tatmin etmeyip aksine öfke yaratma potansiyeline sahip bu zikredilen oranlar. Erdoğan'dan bir son sihirli dokunuş gelir mi bu senede? Ne dersiniz Özgür Bey? Yani şöyle, hükümet ekonomiyi iyi yönetemiyor. Zaten sürekli bakanlar değişti. Biliyorsunuz 4-5 tane arka arkaya böyle bir bakan değişikliği oldu. Yine değişebilir. Ve hükümete çok yakın çevreler artık bakana isyan ediyorlar. Bu kadar yüksek faizle firmaları batırıyorsun. Batırmaya devam mı edeceksin? Yani bu adamı görevden alsın gibi Yeni Şafak manşetler atıyor şu anda. Bu nedenle de bunlar çok ciddi bir durum. Çünkü şöyle, Türkiye'de ekonomi gerçek anlamda siyasi bir slogan değil bu. Ben siyasetçi değilim. Burada siyasi slogan şeklinde konuşacak halim yok. Hiç kimsenin çanağına su taşıyacak halimiz de yok. Yani net bir şekilde durumu ortaya koyuyoruz. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi gerçek anlamda sabit gelirler için çok kötü durumda. Esnafın durumu çok kötü, işverenlerin durumu çok kötü, ihracatçının, üreticinin durumu çok kötü. Hiç olmadığı kadar kötü. Bir taraftan çok borç var, ödemeler var. Ödemeler sürekli yurt içinde artmaya devam ediyor ama krediye ulaşamıyorsunuz. Kredinin maliyeti çok yüksek. Bireysel olarak da şimdi şöyle Simge Hanım, bir kişinin 50 bin lira maaşı var. 50 bin lira maaşla geçinemediği için kredi kartı kullanıyor. Kredi kartı limiti diyelim ki 100 bin lira. O 100 bin liranın da kredi kartını sonuna kadar kullanmış. Asgari tutar 30 bin lirasını ödeyebiliyor. Geriye kalıyor 70 bin lira. Bu 70 bin liraya ödediği faiz aylık bazda bakıldığı zaman maaşının neredeyse 1/4'ini zaten götürüyor. Bakın ayrıca faiz olarak veriyor. Bireysel vatandaşın faizle ne işi var diyecek bir durumda değiliz. Çünkü bireysel olarak insanlar zorda kaldı. Kimse kimseye artık borç vermiyor ki. Gidiyorsunuz, kredi kartınızda limit varsa bankalara borçlanıp kredi kartını kullanıyorsunuz. Oranın da ayrıca bir maliyeti var. İnsanlar bu maliyette fark ettiler. Şimdi bireysel olarak insanlar borçlu. Firmalar zor durumda. Ama hükümet ayrıca dokunuş yapacak bir durumda değil. Hükümetin durumu
Yani sizden, bizden, milletten daha kötü. Onlar da diyorlar ki ya kardeşim siz tamam kredi kartı batağına saplandınız, faiz ödüyorsunuz. Ben de aynı durumdayım diyor. Benim de diyor vergiyi tahsil ediyorum ama büyük bir kısmını ben de zaten faiz olarak veriyorum diyor. İnanın diyor siz ne yaşarsanız ben daha kötüsünü yaşıyorum diyor. Yani şimdi burada nasıl bir dokunuş yapacaklar? Bize dokunuşu hükümet yapmayacak ki. Yine özel sektör 17 milyon çalışanla ilgili özel sektör işverenleri karşılayacak bu maliyeti. Bir taraftan işverenler bizde yani artık para yok. Bir de Türkiye'de işveren dediğimizde bizleri izleyen kişiler ya işveren onlarda para vardır kardeşim diyebilirsiniz ama Türkiye'de toplam çalışanların %87'si 10 ve altında işçi çalıştıran küçük işletmelerde çalışıyor. Toplam Türkiye'de 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler toplam işletmelerin %13'ü. Yani %87'si küçük esnaf, orta işletme, KOBİ. Bu kişiler de zaten Cuma günü rahat bir nefes alıyorlar. Cumartesi günü akşamından itibaren yasta çünkü pazartesi günü ödemeleri var. Eyvah nereden para bulacağız? Milletin eli ayağı titriyor şu anda esnafın, işverenlerin. Pazartesi günkü ödemeleri nasıl yapacağız diye.